Merhabalar herkese, ben Demir Berkay Yavrucuk. Yeniden bir uygulamayla karşınızdayız. Bu seferki konuğumuz Mercedes E180. Araç yeni alındığında PVC koruma filmiyle komple kaplanmış. Ancak aradan geçen zamanla, yaklaşık 3 senelik bir zamanda PVC film ömrünü artık doldurmuş ve oldukça fazla çizilme sonucu çok fazla matlaşmış. Bu sebeple aracın üzerindeki koruma filmini söküp yeniden Stek Pro Shield şeffaf koruma filmiyle kaplayacağız. Bu sayede hem PVC filmlerle poliüretan filmlerin görünüm farkını da size aktarmış olacağız. Araca uygulanan PVC filmin uygulama esnasında da maalesef birçok hata olduğunu fark ettik. Özellikle tampon kısmında şurada görebileceğiniz gibi birçok ek yapılmış. Bu kısımlarda birçok yer boş bırakılmış. Gördüğünüz gibi kaplanmamış bile. Bu uçta atmalar var. Her ne kadar film kötü olsa da birkaç yerde de görevini yapıp aracın boyasını korumuş. Bu kapı köşelerinde gördüğünüz gibi filmler içeri kıvrılmadığı için dışarıdan oldukça bariz bir şekilde belli oluyor. Renk farkını da görebilirsiniz buradan. Aracın görüntüsünde, yani rengi de oldukça değiştiriyor bu film. Oldukça matlaşıyor görüntüsü. Bu kısımlarda kapı içlerinde de görebilirsiniz. Şu kısımlar mesela kaplanmamış, buralar boş. Belli bir yere kadar film gelmiş ve burada bırakılmış kapı kolları sökülmediği için. Biz kapı kollarını da sökeceğiz kaplarken. Bu tarz açılmalar var. Büyük ihtimalle oradan bir hasar almış film ve zamanla suyla açılmış. Suyun etkisiyle, basınçlı suyla. Mesela gördüğünüz gibi stoplar vesaire sökülmediği için hep filmler dışarıdan kesilmiş bu şekilde. O yüzden de oldukça belli oluyor. Oraları çok fazla kirli olduğu için de film olduğu çok belli. Aynı zamanda film kaplanırken yazı da sökülmemiş gördüğünüz gibi. Onu da etrafından kestikleri için böyle çok saçma sapan bir görüntü olmuş. Mesela işçiliği göstermek için şu kısımda bir örnek göstereyim ben size. Şurada çıtanın üst kısmında şurayı görebilirsiniz. Film çok böyle gelişigüzel, lakayt bir şekilde kesilmiş. Çok da kötü gözüküyor. Birçok yerde maalesef böyle kesimler. Aynı zamanda şu park sensörünün etrafında da görebilirsiniz. Bu kısımlarda böyle gayet kötü bir işçilik var. Arka tamponun bu üst kısmında, mesela bu kısımlarda filmler büyük ihtimalle bu kısımları döndüremedikleri için açık bırakılmış. Yani simetriğinde de aynı şekilde bu kısımda koruma filmi uygulaması yok. Aracın işlemlerine bu mevcut koruma filminin sökümüyle başlıyoruz. Şurada ufak bir kısmı kaldırıp deneme yaptık. Alttaki boya gayet güzel durumda. Gördüğünüz gibi herhangi bir deformasyon, bir sıkıntı yok. Gayet parlak ve güzel gözüküyor. Biz yine de filmi söktükten sonra yapışkanları temizleyip tekrar polisaj işlemleri yapacağız yüzey temizliğinin ardından. Filme dikkat ederseniz zaten rengi de artık sararmış. Okside olmuş film ve esnekliğini yitirmiş, artık çok sertleşmiş.
thinking about you and me, yeah. When you left me, I was all alone. And when you told me you loved me, I could see right through your bullshit, baby. And now you can't stop hitting my phone up, but I don't want you anymore. And now I don't know where I might go, but what I can't understand is why I still love you. You're telling me it's over, why you crying on my shoulder? Baby, I already told you. So you can go say I ain't shit. Yeah, I'm already over it. But don't come running back to me when you realize he isn't me. And now you can't stop hitting my phone up, but I don't want you anymore. see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Now let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Like a boss. Aracın kaplama işlemlerine başladık. Gördüğünüz gibi sökülmesi gereken stop, depo kapağı gibi parçalar söküldü. Aynı zamanda kapı kollarını da söküp onları da kaplayıp tekrar taktık. Aynı şekilde bu krom çıtalar da söküldü. Filmleri koyup bir süre şu uç kısımların kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra içlerine doğru kıvırıyoruz buradan. Bu sayede daha iyi tutunma sağlıyoruz. Özellikle soğuk günlerde daha başarılı oluyor bu şekilde. Bu tarafın kapı kolları, aynaları henüz takılmadı. Şurada görebilirsiniz, filmi şu üst kısma kadar, yani şuraya kadar getiriyoruz ki hiçbir şekilde belli olmasın ve üzerine buradaki krom çıta geldiğinde de filmi orada iyice sabitlesin diye.
Evet, bir uygulamanın daha sonuna geldik. İçerisi biraz gürültülü olduğu için dükkanın dışarısından videoyu çekiyorum. Bu yüzden biraz karanlık çıkabilir, kusura bakmayın. Ama arkada gördüğünüz gibi aracımız gayet parlak ve güzel gözüküyor. Aracı eskimiş olan PVC filmle kaplıydı aracımız. Bunu tamamen söktük. Aracın tüm parçalarından bu filmi çıkartıp parçaları tekrar yapışkan kalıntılarını temizledik ve aracı hazırladık. Bu sayede aracın orijinal boyasına da ulaşmış olduk ve orijinal boyasında eski kaplamadan önce kalmış olan çizikleri, farelenmeleri düzelttik tamamen ve sonrasında Stake Pro Shield poliüretan şeffaf koruma filmiyle aracı tekrar kapladık komple. Bunun haricinde aracın jantlarına Gion Rim seramik kaplama uygulamaları yapıldı. Jantlar için özel bir ürün. Camlarına Norlex Glass Ultra cam su itici koruma uygulamaları yapıldı. Aracın derilerinin temizliğinin ardından da Gion Leather Shield uygulamalarıyla derileri de koruma altına almış olduk. Bu sayede aracın tüm iç ve dış aksamları hem temizlendi hem de koruma altına alındı ve ilk günkü parlaklığına kavuştu aracımız. Evet, aracın uygulamaları yaklaşık 5 gün sürdü. İlk gün aracın eskimiş olan koruma filmlerinin sökümüyle uğraştık. Ardından bu eski koruma filminin yapışkan kalıntılarını temizledik. Daha sonrasında aracın detaylı yıkama işlemleri ve detaylı temizlik işlemlerini yaptık. Ve boya üzerindeki demir tozu ve zift gibi kalıntıları temizledik. Daha önce yapılan kaplama uygulamasında marşpiyerler ve tampon altları yeterince iyi kaplanamadığı için o bölgelerde çok fazla zift yapışmıştı boyaya. Onları da biraz uğraşarak temizlemek zorunda kaldık. Boya yüzeyi temizliğinin ardından daha önce kaplama yapılırken boyada çok iyi bir düzeltme işlemi yapılmadığı için biz tekrar bir polisaj işlemi yapmak zorunda kaldık. Polisaj işlemlerinin ardından da aracın kapı kolları, aynaları, krom çıtaları, stopları gibi dış plastik aksamlarını söküp kaplamada daha fazla kısmı kaplayabileceğimiz şekilde aracı hazırladık. Ardından da aracın tüm boyalı aksamlarını, farlarını ve stoplarını, aynı zamanda Piano Black B sütunu parçalarını da Stake Pro Shield şeffaf koruma filmiyle kapladık. Aracın detaylı iç temizliğinde Kohkemi Polestar ürününü kullandık. pH nötr bir ürün. Aracın hem derilerine zarar vermeden hem de dokusunu bozmadan temizlik yapabilen bir ürün. Temizliğin ardından da Gion Leather Shield deri koruma ürünüyle derileri dış etmenlere karşı dirençli hale getirdik. Aynı şekilde motor bölümü de temizlendi ve orada da Kohkemi Motor Plast koruma ürünüyle tamamen koruma altına alındı. Bu arada konuşurken ağzımdan biraz buhar çıkıyor. Kusura bakmayın. Dışarısı -5 derece. Dükkanın içerisi çok gürültülü olduğu için dışarıda videoyu çekmek istedim. Sizlere de fazla gürültü gelmesin bu esnada diye. Bu yüzden kusura bakmayın, görüntüde biraz bulanıklık olabilir. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamlı olabilmesi için siz de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlar kısmına da hem uygulamalarla ilgili hem de videolarla ilgili beğenmediğiniz ya da beğendiğiniz kısımlar varsa bunları lütfen belirtin. Ve bu sayede biz de yaptığımız videoları ve yaptığımız işlerde her zaman daha iyiye gitmek için sizlerden destek almış olalım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet Salih Bey, bir kaplama işinde gururla ve başarıyla tamamladığınızı görüyoruz. Evet. Sizlerin görüşlerini de alalım. Kaplamaya başlarken çok heyecanlıydım. Çok heyecanlandım. Sebebi neydi heyecanınızın? Bilemedim. Belki arabanın renginden dolayı olabilir. Hoşunuza mı Zamanın gitti? kısalarından dolayı olabilir. Ama daha sonra bu heyecanımı yenerek şunun içini toplayacak mısınız? Röportaj, Kürtaj yapıyoruz burada. Hain! Hain! Karamel Bey, sizin görüşlerinizi alalım. Nedir efendim görüşleriniz? Karamel. Kaplama esnasında, söküm esnasında özellikle birebir aracın başında bulundunuz. Ne düşünüyorsunuz? İyi çalıştılar mı Karamel? Abdullah Bey'in çalışmasından memnun musunuz Karamel Bey? Oo!